Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binnur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yapımı çok kolay, oldukça lezzetli, tulum peyniri ve kaşar peynirini karıştırarak yaptığım harika bir tepsi böreği tarifim var. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden bu leziz böreğin tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. İlk olarak iç harcını hazırlıyoruz. Bunun için 100 gram tulum peyniri kullandım. Tulum peynirinin içerisine 50 gram rendelemiş olduğum kaşar peynirlerini ekliyorum. Çeyrek demet maydanozu küçük küçük doğradım, onları da ekliyorum. Bütün bu malzemeleri güzelce karıştırarak iç malzememizi kenara alıyoruz. Sos için kasenin içerisine 2 su bardağı sütümüzü ekliyoruz. Böreğimize lezzet katan bu sos. Bu sos sayesinde su böreği kıvamında oluyor. 1 su bardağı zeytinyağı, 3 adet yumurtayı da ekledikten sonra çırpıcı yardımıyla güzelce karıştırıyorum. Tarifimde kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 200 ml. Sosumuzu da kenara alıyoruz. Böreği yapacağımız tepsiyi güzelce yağladık ve hazırladık. Bu tarifimde 6 adet yufka kullanıyorum. Yufkanın bir tanesini kenarları dışarıya taşıyacak şekilde tepsinin üzerine koyuyorum. Daha sonra içerisine sostan koyuyorum. Fırça yardımıyla sosun her tarafa gelmesini sağlıyorum. İkinci yufkayı alıyorum, birincinin üzerine buruşturarak koyuyorum. Böylelikle yufkaların araları havalanmış olacak, kat kat görünümü bu şekilde sağlayacağız. 3 adet yufkayı aralarını soslayarak bu şekilde tepsiye dizeceğim. Tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz, abone olup beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınız benim için gerçekten çok kıymetli. İkinci yufkayı da sosladıktan sonra fırça yardımıyla her tarafına gelmesini sağlıyorum. Üçüncü yufkayı tepsinin ortasına büzüştürerek koyuyorum. İç harcını koymadan önce üçüncü yufkanın üzerini de sosluyoruz. Sosladığım yufkayı fırça yardımıyla her tarafına gelmesini sağlıyorum. Tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Üçüncü yufkayı da tepsiye yerleştirdim. İç harcının hepsini tepsinin içerisine koyuyorum. Ben bu tarifimde tulum peyniri ve kaşar peyniri kullandım. Sizler istediğiniz iç harcını kullanabilirsiniz. İç harcını şöyle bir düzelttikten sonra diğer yufkayı da üzerine koyuyorum. Bunu da sosluyorum. Fırça yardımıyla her tarafına gelmesini sağlıyorum. Beşinci yufkayı da güzelce sosluyorum. En alta koyduğum yufkayı içeriye doğru katlıyorum. Bunun da aralarını sosluyorum.
Tepsinin dışarısına taşırmış olduğumuz kenarların hepsini içeriye doğru katlıyoruz. Sonuncu yufkayı alıyorum, tepsinin üzerine komple kapatıyorum. Yufkanın tepsiden taşan kısımlarını tepsinin alt tarafına doğru yerleştiriyorum. Böylelikle böreğimiz daha güzel görünecek. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca kanalımda birbirinden güzel diğer tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. Böreği tepsiye yerleştirme işlemimiz bitti. Artık kesiyoruz. Ben böreği kare dilimleri olacak şekilde kestim. Sizler istediğiniz şekilde kesebilirsiniz. Bu arada fırınımı da 180 derece alt üst ayara açtım. Böreğimizi sıcak fırına koyacağız. Kalan sosumuzun içerisine 1 adet yumurtayı koyuyoruz. Çırpıcı yardımıyla güzelce çırpıyorum. Böreğin üzerine bunu koyuyorum. Fırça yardımıyla da her tarafına gelmesini sağlıyorum. En son olarak üzerine biraz susam gezdiriyorum. İsterseniz bu aşamada çörek otu da kullanabilirsiniz. Hazırlamış olduğumuz böreği 180 derece ısınmış fırınımıza götürüyoruz. 35 dakika boyunca kontrollü bir şekilde pişireceğiz. 35 dakikanın sonunda böreğimiz nar gibi kızarmış, gerçekten çok da güzel olmuş. Görüntüsü ve kokusu gerçekten çok güzel. Fırından çıkartır çıkartmaz ilk sıcağının geçmesini bekliyoruz. Daha önce kesmiş olduğumuz bölümlerden kesiyoruz. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalıştım. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışıyorum. Su böreği kıvamında kat kat gerçekten çok lezzetli böreğimiz oldu. İsterseniz bu böreği pişirdikten sonra difrizinizde saklayabilirsiniz. Ya da bu şekilde misafirlerinize servis edebilirsiniz. Bu tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.